Merhabalar YouTube halkı. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün kişi zamirlerine ve eklerine devam edip gizli özneyi öğreneceğiz. Evet, yanlış duymadınız. Gizli özne. Hadi bakalım konumuza devam edelim şimdi. Nerede kalmıştık? Ben mühendisim, sen mühendissin, o mühendis. Biz mühendisiz, siz mühendissiniz, onlar mühendisler. Bir örnek daha görelim. Diyelim ki doktor olduğumu söyleyeceğim. Doktor. Benden sonra tekrar edin. Doktor. Cümlemize başlayalım. Özne cümlenin başındadır. O zaman özne ben. Bu cümlenin yüklemi doktor olmak. Ne eksik? Olmak fiili. Arkadaşlar, yükleme çevirmeye çalıştığımız kelime bir isim. Yani bir isim cümlesi kuruyoruz. Ve bize olmak fiilinin geniş zamanı lazım. Biliyoruz ki isim cümlelerinde olmak fiilinin geniş zamanını kişi ekleri veriyor. O zaman doktor kelimesinin sonuna bir kişi eki eklemem gerekiyor. Özne ben olduğu için ben kişi zamirinin ekini eklemek zorundayım. Böylece özne yüklem uyumunu sağlamam lazım. Ben kişi zamirinin eki 4 varyantlı. O zaman doktor kelimesinin son seslisi o olduğu için u seslisini içeren varyantı kullanmam gerekiyor. Yani doktorum. Ben doktorum. Nokta. Evet arkadaşlar, özetleyecek olursak bu eki bize bu cümlede öznenin ben olduğunu gösteriyor. Doktor kelimesini yükleme çeviriyor. Ayrıca bir isim cümlesi kurduğumuz için bu eki bize olmak fiilinin geniş zamanını veriyor. Peki, şimdi diğer şahıs zamirleriyle de aynı cümleyi kuralım. Artık bundan sonra çocuk oyuncağı değil mi? Çünkü 4 varyantlı ekler için u seslisini içeren varyantı kullanacağımı biliyorum. O kişi zamirinin zaten eki yok. Onlar kişi zamirinin eki ise 2 varyantlı çoğul eki. Onun için de zaten son sesli o olduğu için kalın sesliyi içeren varyantı kullanacağımı biliyorum. O zaman devam edelim. Sen doktor sun. Sen doktorsun. Nokta. O doktor ek yok. O doktor. Nokta. Biz doktor uz. Biz doktoruz. Nokta. Siz doktor
Sunuz. Siz doktorsunuz. Nokta. Onlar doktorlar. Onlar doktorlar. Nokta. Arkadaşlar evet. Bu larlar eki biliyorsunuz çoğul eki tamam. Ama şunu unutmuyoruz değil mi? Onlar kişi zamiri, kişi eki olarak çoğul ekini kullansa da kesinlikle eklendiği kelimeyi çoğul yapmak için kullanılmıyor. Çünkü çoğul ekiyle kişi eklerinin görevleri farklı. Buradaki lar eki arkadaşlar diğer kişi ekleri gibi öznenin onlar olduğunu gösteriyor. Doktor kelimesini yükleme çeviriyor ve bize olmak fiilinin geniş zamanını veriyor. Yani lütfen üçüncü çoğul şahıs onlar kişi zamirine ait larlar ekini çoğul ekiyle karıştırmayın. Evet, bu kısa özetten sonra şimdi benden sonra tekrar edin. Ben doktorum. Sen doktorsun. O doktor. Biz doktoruz. Siz doktorsunuz. Onlar doktorlar. Harika. Şimdi arkadaşlar size ilginç bir bilgi vereceğim. Bu üçüncü çoğul şahsın eki lar'leri kullanmak aslında opsiyoneldir. Üstünde çok durdum bu lar'lerin ve çok önemli gerçekten çünkü kesinlikle çoğul ekiyle karıştırmamamız gerekiyor. Fakat arkadaşlar bu lar'ler ekini şahıs eki olarak kullanmak opsiyonel bırakılmıştır. Ve bizim gibi kısaltmalara bayılan, kısa cümleler kurmayı seven insanlara böyle bir opsiyon tanınırsa tabii ki kısa yolu seçeceğimiz aşikardır. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Onlar doktorlar cümlesi kulağa doğal gelmiyor. Aslında doğal olan onlar doktor. Evet. Arkadaşlar bakın bu opsiyon aslında şöyle bir yanılgıya yol açıyor. Çünkü kesinlikle ve kesinlikle diğer şahıs eklerinin böyle bir opsiyonu yok. Fakat ana dili Türkçe olmayanlar diğer şahıs eklerini de kullanmama gibi bir hataya düşüyorlar. Büyük ihtimalle bu hata işte bu larlar ekinin kullanıp kullanılmaması durumunun size bırakılmış olmasından dolayı bir opsiyon sağlandığı için bu hataya düşülüyor. Ama üzerine basa basa söylüyorum arkadaşlar, diğer kişi ekleri için bu opsiyon kesinlikle yok. O zaman biz bunları lar ekini parantez içine alalım. Bakın, diğerleri içinde böyle bir opsiyon olsaydı diğer ekleri de parantez içine alırdık ama hayır. Kesinlikle onlarda böyle bir opsiyon yok. Mesela arkadaşlar diyelim ki şeyi kullanmadınız, kişi ekini kullanmadınız diyelim birinci tekilde. Yani dediniz ki ben doktor. Arkadaşlar ne demiş oldunuz biliyor musunuz? Yani bu büyük bir hata. Sadece iki kelimeyi yan yana getirmiş oldunuz. Bir cümle
kurmamış oldunuz. Dolayısıyla düzgün konuşmuş olmadınız. Türkiye'de aslında anlaşılmama gibi bir problem yaşamazsınız arkadaşlar. Karşınızdaki kişi sizi anlar. Fakat eğer bu şahıs eklerini kullanmazsak karşınızdaki kişi sizi anlamak için bir çaba sarf edecektir. Daha karmaşık cümleler kurmaya başladığınızda karşınızdaki kişi daha fazla çaba sarf edecektir. Ayrıca en önemlisi düzgün konuşmuş olmayacaksınız. Yani şunu kesinlikle demiyoruz. Ben doktor. Sen doktor. Biz doktor. Siz doktor. Gördüğünüz gibi aslında anlamsız bir şey ifade etmiş olduk. Dolayısıyla arkadaşlar bakın bunlara lütfen sadece gramer bilgisi deyip geçmeyin. Gramer bize o dilin mantığını anlamamıza yardımcı olur. Tabii ki duyarak, kullanarak konuşmayı öğreneceksiniz. Fakat bu bilgileri bildiğiniz zaman o dilin mantığını anlamış olursunuz. Türkçenin mantığı da eklerden ve ses duyumundan geçiyor. O yüzden bunlar önemli. Bu şahıs ekini kullanıp kullanmama opsiyonu sadece onlar şahıs zamirine aittir. Ve bu opsiyon bir şarta bağlı. O şartı da az sonra öğreneceğiz. Şimdi başka bir örnek görelim. Mesela yorgun olduğumuzu söyleyelim. Yorgun sıfatını hatırlıyorsunuz değil mi? Evet, bu kez yükleme çevireceğimiz kelimemiz bir sıfat. Ama biliyoruz ki yüklemi fiil olmayan her cümle isim cümlesidir. Genel olarak isim cümlesi olarak adlandıracağız demiştim. Dolayısıyla kişi eklerinin görevi yükleme çevireceğimiz kelime bir sıfat olsa da aynı. O zaman hızlıca 6 cümleyi de kuralım. Ben yorgunum. Sen yorgunsun. O yorgun. Biz yorgunuz. Siz yorgunsunuz. Onlar yorgunlar. Veya onlar yorgun. Evet, yorgun sıfatının son seslisi u olduğu için 4 varyantlı eklerde u seslisini içeren varyantı kullandık. 2 varyantlı eklerde a seslisini içeren varyantı kullandık. Peki, şimdi avukat olduğumuzu söyleyelim. Avukat. Benden sonra tekrar edin. Avukat. Lütfen videoyu durdurup 6 cümleyi de siz söyleyin. Videoyu şimdi durdurabilirsiniz. Cevap geliyor. Ben avukatım. Sen avukatsın. O avukat. Biz avukatız. Siz avukatsınız. Onlar avukatlar. Veya onlar avukat. Evet, avukat kelimesinin son seslisi a olduğu için 4 varyantlı eklerde ı seslisini içeren varyantı, 2 varyantlı eklerde de kalın sesliyi içeren varyantı kullandık değil mi?
Devamlı özne ve yüklem diyoruz. Tamam, özne ve yüklemin ne olduğunu biliyoruz tabii ki. Yüklem, gerçekleşen eylem, özne, o eylemi gerçekleştiren kişi veya varlık. Ayrıca düzgün, kurallı Türkçe bir cümlede özne cümlenin başında, yüklem sonundadır. Tamam, bunları biliyoruz. Peki, bir cümle nasıl çözümlenir? Arkadaşlar, bir cümleyi çözümlemek için ilk önce yüklem bulunur. Çünkü cümlenin diğer öğeleri bu yükleme sorular sorarak bulunur. Yüklemden hemen sonra ise ikinci olarak özne bulunur. Arkadaşlar, yüklemi bulmak için bir kelimede kişi eki ve zaman eki aramalıyız. Çünkü Türkçe yüklemler kişiyi ve zamanı ekler yoluyla verir. Yüklemdeki ekler yoluyla verir. Ve özneyi bulmak için de arkadaşlar yükleme kim veya ne soruları sorulur. O zaman bu cümleyi çözümleyelim. Önce yüklemi bulmamız gerekiyor. Arkadaşlar yüklem avukatım kelimesi, çünkü kişi eki arkadaşlar bu kelimenin üzerinde. Hatta başka bir zaman eki yok burada ama biliyoruz ki bu eki aynı zamanda bize olmak fiilinin geniş zamanını verdiği için zamanda bu avukatım kelimesinin içinde. O zaman yüklem avukatım. Şimdi ikinci sırada özneyi bulmak var. O zaman yükleme kim sorusunu sormamız gerekiyor. Kim avukat? Ben. Özne ben. Çünkü avukat olma eylemini gerçekleştiren benim. Evet arkadaşlar. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Sizce de bu cümlede 2 tane özne varmış gibi görünüyor mu? Çünkü bakın, hem yüklemin içindeki eki bize özneyi veriyor, hem de ben kendisi zaten burada açık ve seçik görünüyor. Zaten cümledeki kırmızı rengin çokluğundan da anlayabilirsiniz. Burada bir vurgu var değil mi arkadaşlar? Bu cümlede ben öznesi vurgulanıyor. Peki, madem 2 özne varmış gibi, ben bu cümleyi kısaltabilir miyim? Tabii ki kısaltabilirim. Yani huylu oyundan vazgeçmiyor değil mi? Arkadaşlar tabii ki kısaltacağız. Peki ben bu kırmızı renklerden hangisini kullanmazsam herhangi bir yanlışlık yapmış olmam? Bir kere şahıs ekini kullanmazsam olmaz. Çünkü avukat kelimesini yükleme çeviriyor. Tamam, bize özneyi veriyor. Fakat aynı zamanda üstünde çok fazla yük var. Avukat ismini yükleme çeviriyor. Olmak fiilinin geniş zamanını veriyor. O zaman arkadaşlar ben öznesini kullanmazsam da olur. Yani avukatım. Arkadaşlar bu ikisi aynı anlama geliyor. Çünkü
ım eki zaten bize gerekli bütün bilgiyi veriyor. Dolayısıyla herhangi bir vurgu gerekmediğinde özneyi kullanmayabilirim. Ve biz bu özelliğe gizli özne diyoruz arkadaşlar. Çünkü özne açık ve seçik, diğer ilk kurduğumuz cümledeki gibi görünmüyor. O yüzden bu cümle gizli özneli bir cümle. Peki gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk tek kelimelik cümlemizi kurduk. Evet, bu bir cümle. Bakın, şimdi gizli özneli cümleyi çözümleyelim. Evet, avukatım yüklem çünkü kişi eki avukatım kelimesinin üstünde aynı zamanda olmak fiilinin geniş zamanında bize bu ım eki veriyor. Çünkü bu tek kelimelik bir cümle de olsa isim cümlesi. Peki özneyi bulmamız gerekiyor ikinci sırada. Kim avukat? Cümlede başka kelime yok, başka öğe yokmuş gibi görünüyor. Aslında avukatın kim olduğunu biliyoruz bu ım eki sayesinde. Kim? Ben. Özne ben. Sadece cümlede açık bir şekilde görünmediği için gizli özne. Evet arkadaşlar, işte gizli özne bu. Dolayısıyla biz herhangi bir vurgu yapmak istemediğimizde, herhangi bir vurgu gerekmediğinde arkadaşlar gizli özneli cümle kullanırız. Yani günlük hayatta birisine mesleğini sorarsanız diyecektir ki avukatım. Çünkü herhangi bir vurguya gerek yok. Vurgu ne zaman gerekli olabilir? Mesela bir eğitime katılmış olabilirsiniz ve o eğitime katılanlar arasında farklı mesleklerden birçok insan var diyelim. Size eğitimi veren kişi mesleğinizi sorduğunda şöyle cevaplar verebilirsiniz. Avukatım, doktorum, mühendisim. Çünkü arkadaşlar herhangi bir vurgu gerekmiyor. Şöyle de cevap verebilirsiniz. Vurgulu da cevap verebilirsiniz. Ben avukatım, ben mühendisim, ben doktorum. Peki, bu vurgulu cümleleri kurduk diyelim. Arkadaşlar daha da vurgu yapmanız gerekebilir. Mesela bir davranışınız eleştirildi diyelim. Ve siz bu eleştiriye bir cevap vereceksiniz. O zaman belgesiz sıfat biri kullanın. Tekil olanlarda tabii ki. Diyebilirsiniz ki ben bir avukatım. Ve tabii ki devam edersiniz. Başka nasıl davranmamı bekliyorsunuz? Burada arkadaşlar hem ben öznesi vurgulanıyor çünkü özne ben kullanılıyor. Aynı zamanda da kişi ekinin içinde ben var. Ve aynı zamanda bu kişi ekinin içinde tekillik de var biliyorsunuz. Ama bu tekilliğe ek olarak bir belgesiz sıfatını da kullandık. Yani tekilliği de çift vurgulamış olduk. Dolayısıyla vurgu da 2 katına çıktı. İşte arkadaşlar size demiştim ki belgesiz sıfat biri kullanırsanız herhangi bir yanlışlık yapmış olmazsınız. Ama anlamı bu vurguyu verir. Tamam mı?
Şimdi arkadaşlar diğer şahıs zamirlerini de kısaltalım. Başka bir deyişle vurgu yapmayalım. Başka bir deyişle gizli özneli kullanalım. Arkadaşlar bir cümleyi gizli özneli yapmak için yapmamız gereken tek şey özneyi kullanmamak. Yani avukatsın, avukat, avukatız, avukatsınız, avukatlar. Şimdi size iki önemli konudan bahsetmek istiyorum. İkinci çoğul şahısta hatırlıyor musunuz? Saygı anlamı var demiştim. Eğer hatırlamıyorsanız bir önceki videoyu izleyin lütfen. Bakın, ikinci çoğul avukatsınız gizli özneli cümlesinde de aynı şekilde bu saygı anlamı var. Çünkü kişi ekinin içinde de arkadaşlar aynı siz kişi zamirinin içinde bulunan saygı anlamı var, taşıyor. Dolayısıyla siz saygı göstermek istediğiniz birine özneyi kullanmadan yani illaki siz demeden de saygı gösterebilirsiniz. Avukatsınız cümlesi de saygı ifade eder. İkinci önemli konumuz üçüncü çoğul onlar şahıs zamirine ait. Onlar şahıs zamirinin gizli özneli cümlesinde arkadaşlar lar, ler şahıs eki kullanılmak zorundadır. Dolayısıyla bakın burada bu lar, ler ekini parantez içine almayacağız. Çünkü eğer kullanmazsak arkadaşlar açıkça özneyi söylemediğimiz için bakın üçüncü tekil ile tamamen aynı hale geliyor. Dolayısıyla bir kavram karmaşası ortaya çıkarıyor. Kimin avukat olduğu belli değil. O mu diyorum, onlar mı diyorum? Belli değil. O yüzden kullanmak zorundayız. Demiştim ya hani bu opsiyon bir şarta bağlıdır diye. İşte bu şart şu. Eğer arkadaşlar özne, onlar açıkça kullanılıyorsa siz onlar şahıs zamirinin ekini kullanmak zorunda değilsiniz. Bu size kalmıştır. Opsiyoneldir. Ama gizli özneli bir cümle kuruyorsanız bu opsiyon kesinlikle yoktur. Bu opsiyon size tanınmamıştır. Onlar kişi eki kullanılmak zorundadır. Bu kadar. Çünkü kullanmazsak bir kavram karmaşası ortaya çıkar. O şahıs zamiriyle onlar şahıs zamiri karışır birbirine. Bu önemli. Demek ki çok da büyük bir lüks değilmiş, değil mi? Bu opsiyon o kadar da büyük bir lüks değilmiş. Peki. Arkadaşlar, şimdi gizli özneli olan cümleleri benden sonra tekrar edin. Avukatım. Avukatsın. Avukat. Avukatız. Avukatsınız. Avukatlar. Hadi hem özneli hem de gizli özneli cümleler kuralım. Bu sefer üzgün olduğumu söyleyeceğim. Arkadaşlar üzgün sıfatını biliyorsunuz. Evet, yükleme çevireceğimiz kelime üzgün. Ve üzgün kelimesinin son seslisi ü olduğu için
4 varyantlı eklerde ü seslisini içeren varyantı, 2 varyantlı eklerde e seslisini içeren varyantı kullanacağımı biliyorum. Hadi bakalım. Önce özneli cümleler. Ben üzgünüm. Sen üzgünsün. O üzgün. Biz üzgünüz. Siz üzgünsünüz. Onlar üzgün. Şimdi gizli özneli cümleler. Özneleri atalım bakalım. Üzgünüm. Üzgünsün. Üzgün. Üzgünüz. Üzgünsünüz. Üzgünler. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi özneleri attık ve gizli özneli cümleleri elde ettik. Burada ek bir bilgi olarak size şunu söyleyeyim. Üzgünüm aynı zamanda şu anlama gelir. Arkadaşlar, istisna kelimelerle ilgili videoda 2 tane yeni sıfat öğrenmiştik. Meşgul ve makul. Ve o zaman demiştim ki bu istisna kelimeler çoğul ekiyle ilgili olduğu için, yani çoğul ekiyle birlikte bu istisna kelimeleri öğrendiğimiz için size demiştim ki aslında bu iki sıfatın çoğulu yokmuş gibi gelebilir size. Ama sıfatlı yüklemleri öğrendiğimizde neden çoğullarının da kullanılabileceğini anlatacağım demiştim. İşte sebebi bu arkadaşlar. Bakın. Gizli özneli cümlelerde onlar şahıs zamiri şahıs eki olarak çoğul ekini kullandığı için bu larlar ekini kullanmak zorundayız. Dolayısıyla bu da ne demek oluyor? Türkçe'de yüklem olabilen her kelime bu çoğul ekini kullanabilir demek oluyor. Arkadaşlar, evet, buradaki şahıs eki olarak kullandığımız larlerin görevi çoğul ekiyle aynı değil, farklı. Ama sonuçta çoğul eki. Dolayısıyla arkadaşlar yüklem yapabildiğimiz her kelime bu ekleri kullanır. O yüzden size bakın neden çoğul ekiyle karıştırmamanız gerektiğini bu kadar sık söyledim. Şimdi bir örnekle anlatacağım. Mesela diyelim ki arkadaşlar bir sıfat tamlaması yapalım. Üzgün çocuklar. Biz sıfat tamlamalarını kes, at, ekle yöntemiyle kısaltıyoruz değil mi? Hatırlıyor musunuz? Bakın hemen kısaltalım bu sıfat tamlamasını. İsmi kes, at. Kalan ekleri sesli uyumuna göre sıfatın sonuna ekle. Üzgünler. Evet. Arkadaşlar bakın. Bu ikisi biçimsel olarak tamamen aynı. Ama anlamları farklı. Mesela diyelim ki Ahmet ve Burcu telefonda konuşuyorlar. Ve Ahmet dün bir gün önce sınavda başarısız olmuş 2 arkadaşı için Burcu'ya şunu soruyor. Kerem ve Jülide nasıl? Burcu cevap veriyor. Üzgünler. Burcu sizce bunu mu demek istedi? Yoksa bunu mu demek istedi? Tabii ki bunu demek istedi değil mi? Ama gördüğünüz gibi biçimsel olarak tamamen aynı oldukları için bu ayrıma varmak, yani çoğul ekiyle karıştırmamak çok önemli.
Bu kez yükleme çevireceğimiz kelime çalışkan. Çalışkan sıfatını biliyorsunuz. Arkadaşlar lütfen videoyu durdurup bu 6 cümledeki boşluğu siz doldurun. Videoyu şimdi durdurabilirsiniz. Cevap geliyor. Ben çalışkanım. Sen çalışkansın. O çalışkan. Biz çalışkanız. Siz çalışkansınız. Onlar çalışkan. Arkadaşlar, çalışkan kelimesinin son seslisi A olduğu için 4 varyantlı eklerde I seslisini içeren varyantı, 2 varyantlı eklerde ise kalın sesli yani A seslisini içeren varyantı kullandık değil mi? Peki, şimdi videoyu durdurup bu 6 cümleyi gizli özneli söyleyin lütfen. Videoyu şimdi durdurabilirsiniz. Cevap geliyor. Çalışkanım, çalışkansın, çalışkan. Çalışkanız, çalışkansınız, çalışkanlar. Evet arkadaşlar, gizli özneli yapmak için tek yapmamız gereken özneyi kullanmamak değil mi? Şimdi benden sonra tekrar edin lütfen. Ben çalışkanım. Sen çalışkansın. O çalışkan. Biz çalışkanız. Siz çalışkansınız. Onlar çalışkan. Çalışkanım. Çalışkansın. Çalışkan. Çalışkanız. Çalışkansınız. Çalışkanlar. Bu kez yüklem yapacağımız kelime şirin. Şirin kelimesini hatırlıyorsunuz değil mi? Peki videoyu durdurup lütfen her şahıs zamiri için hem özneli hem gizli özneli 6'şar cümleyi siz kurun lütfen. Videoyu şimdi durdurabilirsiniz. Cevap geliyor. Ben şirinim. Sen şirinsin. O şirin. Biz şiriniz. Siz şirinsiniz. Onlar şirin. Gizli özneli. Şirinim. Şirinsin. Şirin. Şiriniz. Şirinsiniz. Şirinler. Arkadaşlar, şirin sıfatının son seslisi i olduğu için 4 varyantlı eklerde i seslisini içeren varyantı, 2 varyantlı eklerde de ince sesliyi içeren yani e seslisini içeren varyantı kullandık. Kullanmak zorundayız. Peki şimdi benden sonra tekrar edin lütfen. Ben şirinim. Sen şirinsin. O şirin. Biz şiriniz. Siz şirinsiniz. Onlar şirin. Gizli özneli. Şirinim.
Şirinsin. Şirin. Şiriniz. Şirinsiniz. Şirinler. Peki, şimdi yeni bir sıfat öğreniyoruz arkadaşlar. Yükleme çevireceğimiz kelime aç. Benden sonra tekrar edin. Aç. Lütfen videoyu durdurup her şahıs zamiri için hem özneli hem gizli özneli 6'şar cümleyi kurun lütfen. Videoyu şimdi durdurabilirsiniz. Cevap geliyor. Ben açım. Sen açsın. O aç. Biz açız. Siz açsınız. Onlar aç. Gizli özneli. Açım. Açsın. Aç. Açız. Açsınız. Açlar. Evet arkadaşlar. Aç kelimesinin tek ve son seslisi A. O yüzden arkadaşlar ne yaptık? 4 varyantlı eklerde I seslisini içeren varyantı, 2 varyantlı eklerde de kalın sesli yani A seslisini içeren varyantı kullandık. Şimdi benden sonra tekrar edin lütfen. Ben açım. Sen açsın. O aç. Biz açız. Siz açsınız. Onlar aç. Gizli özneli açım. Açsın. Aç. Açız. Açsınız. Açlar. Şimdi de aç sıfatının zıttını öğrenelim. Yani tok. Benden sonra tekrar edin. Tok. Evet arkadaşlar, yükleme çevireceğimiz kelimemiz tok sıfatı. Lütfen videoyu durdurup hem özneli hem gizli özneli tüm şahıs zamirleri için toplamda 12 cümleyi siz söyleyin lütfen. Videoyu şimdi durdurabilirsiniz. Cevap geliyor. Ben tokum. Sen toksun. O tok. Biz tokuz. Siz toksunuz. Onlar tok. Gizli özneli. Tokum. Toksun. Tok. Tokuz. Toksunuz. Toklar. Evet arkadaşlar, tabii ki tok sıfatının tek ve son seslisi o olduğu için 4 varyantlı eklerde u seslisini içeren varyantı, 2 varyantlı eklerde de kalın sesli yani a seslisini içeren varyantı kullandık.
Arkadaşlar hem aç hem de tok sıfatı tek seslisi olduğu için tek heceli kelime değil mi? Peki benden sonra tekrar edin lütfen. Ben tokum. Sen toksun. O tok. Biz tokuz. Siz toksunuz. Onlar tok. Gizli özneli tokum. Toksun. Tok. Tokuz. Toksunuz. Toklar. Hatalar yaptıysanız önemli değil. Hata yapmak demek o konunun aklınızda daha iyi kalacağı anlamına geliyor. Şimdi size alternatif bir tablo vereceğim. Bu tablo hem 4 varyantlı eklerin sesli uyumu kuralını hem de kişi zamirlerini ve eklerini birleştirecek. Bakın. Bu tabloda hem 4 varyantlı eklerin ses uyumunu görüyorsunuz, hem şahıs zamirlerini ve her şahıs zamirinin altında bu kez sütun olarak eklerini görüyorsunuz. Aslında bu tabloyu arkadaşlar size başka bir sebeple veriyorum ama tabii ki bu tabloyu da kullanabilirsiniz. Ben gene de diğer tabloyu öneririm. Çünkü 4 varyantlı eklerin sesli uyumu kuralını bir süre sonra düşünmeyeceksiniz bile, gerek olmayacak. Fakat hangisini isterseniz şimdilik onu kullanabilirsiniz. Benim öbür tabloyu önermemdeki amaç şu. Eğer ekleri şu şekilde öğrenirseniz, satır veya sütun fark etmez. Bakın, ben ve eki, ım, im, üm. Sen ve eki, sın, sin, sun, sün. O ve eki, ek yok. Biz ve eki, ız, iz, uz, üz. Siz ve eki, sınız, siniz, sunuz, sünüz. Onlar ve eki, lar, ler. Arkadaşlar bu ekleri bu şekilde öğrenmek size şunu sağlayacak. Diyelim ki ileride ben size bir ekin bir varyantını verdim ve kaç varyantlı olduğunu söyledim. Diğer varyantları siz sayabileceksiniz. O yüzden bu ekleri bu şekilde lütfen öğrenin. Fakat bu tabloyu şunun için verdim. Arkadaşlar bir şey fark ettiniz mi? Kişi ek zamirleri ve eklerini öğrendiğimiz, yani bir önceki videoda ve bu videoda yüklem haline getirdiğimiz kelimelerin hepsi sessiz harfle bitiyor. Hangi kelimeleri yüklem yaptık? Mühendis, doktor, yorgun, başka ne yaptık? Avukat, üzgün, çalışkan, şirin, aç, tok. Gördüğünüz gibi hepsi sessiz harfle bitiyor. O zaman arkadaşlar bu tabloya şu başlığı eklememiz lazım.
Peki sesli harfle biten kelimeleri yüklem yapacaksak, yani isim cümlesinde yüklem olabilecek kelimeler neydi? Bir isim, bir sıfat, zamir, zarf, edat. Eğer bu kelimeler sesliyle bitiyorsa ne yapacağız? Onu da bir sonraki videoda öğreneceğiz. Yani bir sonraki videomuzun başlığı şu. Ve tablonun geri kalanını dolduracağız. Evet arkadaşlar, bu videoyu bitirmeden önce bir ödevimiz var. Yani sesli harfle biten kelimelere geçmeden önce lütfen vereceğim 15 kelimeyi hem özneli hem de gizli özneli cümleler kurarak tüm şahıs zamirleri için geniş zamanda yükleme çevirin lütfen. Bu 15 kelimeden sonra, yani toplamda her kelime için 12 cümle kuracaksınız aslında, ama gözünüzü korkutmasın çünkü gizli özneliler kolay. Sadece biliyorsunuz özneleri kullanmıyoruz. Çok vaktinizi almayacak yani. Hepsini bitirdikten sonra videonun sonunda cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz. Videonun sonunda cevaplar olacak. O zaman başarılar. Öğretmen, müdür, polis, cerrah, filozof, kimyager, antrenör, pilot, cesur, alıngan, güzel, zengin, zayıf, tembel, sakin. Selam. Hadi bakalım cevapları görelim. Lütfen tüm cümleleri benden sonra tekrar edin. 1. Öğretmen. Önce özneli. Ben öğretmenim. Sen öğretmensin. O öğretmen. Biz öğretmeniz. Siz öğretmensiniz. Onlar öğretmen.
Gizli özneli. Öğretmenim. Öğretmensin. Öğretmen. Öğretmeniz. Öğretmensiniz. Öğretmenler. Müdür. Ben müdürüm. Sen müdürsün. O müdür. Biz müdürüz. Siz müdürsünüz. Onlar müdür. Gizli özneli. Müdürüm. Müdürsün. Müdür. Müdürüz. Müdürsünüz. Müdürler. Polis. Ben polisim. Sen polissin. O polis. Biz polisiz. Siz polissiniz. Onlar polis. Gizli özneli. Polisim. Polissin. Polis. Polisiz. Polissiniz. Polisler. Cerrah. Ben cerrahım. Sen cerrahsın. O cerrah. Biz cerrahız. Siz cerrahsınız. Onlar cerrah. Gizli özneli. Cerrahım. Cerrahsın. Cerrah. Cerrahız. Cerrahsınız. Cerrahlar. Filozof. Ben filozofum. Sen filozofsun. O filozof. Biz filozofuz. Siz filozofsunuz. Onlar filozof. Gizli özneli. Filozofum. Filozofsun. Filozof. Filozofuz. Filozofsunuz. Filozoflar. Kimyager. Ben kimyagerim. Sen kimyagersin. O kimyager. Biz kimyageriz. Siz kimyagersiniz. Onlar kimyager. Gizli özneli. Kimyagerim. Kimyagersin. Kimyager. Kimyageriz. Kimyagersiniz. Kimyagerler. Antrenör. Ben antrenörüm.
Sen antrenörsün. O antrenör. Biz antrenörüz. Siz antrenörsünüz. Onlar antrenör. Gizli özneli. Antrenörüm. Antrenörsün. Antrenör. Antrenörüz. Antrenörsünüz. Antrenörler. Pilot. Ben pilotum. Sen pilotsun. O pilot. Biz pilotuz. Siz pilotsunuz. Onlar pilot. Gizli özneli. Pilotum. Pilotsun. Pilot. Pilotuz. Pilotsunuz. Pilotlar. Cesur. Ben cesurum. Sen cesursun. O cesur. Biz cesuruz. Siz cesursunuz. Onlar cesur. Gizli özneli. Cesurum. Cesursun. Cesur. Cesuruz. Cesursunuz. Cesurlar. Alıngan. Ben alınganım. Sen alıngansın. O alıngan. Biz alınganız. Siz alıngansınız. Onlar alıngan. Gizli özneli. Alınganım. Alıngansın. Alıngan. Alınganız. Alıngansınız. Alınganlar. Güzel. Ben güzelim. Sen güzelsin. O güzel. Biz güzeliz. Siz güzelsiniz. Onlar güzel. Gizli özneli. Güzelim. Güzelsin. Güzel. Güzeliz. Güzelsiniz. Güzeller. Zengin. Ben zenginim. Sen zenginsin. O zengin. Biz zenginiz. Siz zenginsiniz. Onlar zengin.
Gizli özneli. Zenginim. Zenginsin. Zengin. Zenginiz. Zenginsiniz. Zenginler. Zayıf. Ben zayıfım. Sen zayıfsın. O zayıf. Biz zayıfız. Siz zayıfsınız. Onlar zayıf. Gizli özneli. Zayıfım. Zayıfsın. Zayıf. Zayıfız. Zayıfsınız. Zayıflar. Tembel. Ben tembelim. Sen tembelsin. O tembel. Biz tembeliz. Siz tembelsiniz. Onlar tembel. Gizli özneli. Tembelim. Tembelsin. Tembel. Tembeliz. Tembelsiniz. Tembeller. Sakin. Ben sakinim. Sen sakinsin. O sakin. Biz sakiniz. Siz sakinsiniz. Onlar sakin. Gizli özneli. Sakinim. Sakinsin. Sakin. Sakiniz. Sakinsiniz. Sakinler. Kaç doğrunuz var? Lütfen yorumlarda belirtin. Ayrıca cevaplarda anlamadığınız bir şey varsa onu da belirtin. Bir sonraki videomuz isim cümlelerinde yükleme çevirdiğimiz kelime sesli harfle bitiyorsa ne yapmamız gerekiyor? Onu öğreneceğiz. Bir sonraki videoda görüşürüz.